Bayis Analiz Merkezi'ne hoş geldiniz. 2 Kasım Pazar Bülteni ile karşınızdayız. Nelerimiz var bakalım. Padermo, Greuther Fürth'ü ağırlayacak. Bundesliga 2'de çok formda bir Paderborn var. Daha sonra İngiltere'ye gideceğiz. Manchester City Bournemouth mücadelesine değineceğiz. Ve son maçımızda ülkemiz için çok önemli olan derbide Beşiktaş-Fenerbahçe mücadelesini enine boyuna konuşacağız. Canlı tahtımız ve player tercihlerimiz her zaman olduğu gibi var. Her gün saat 4'te analizle karşınızda oluyoruz. Kaçırmamak için abone olabilirsiniz diyelim ve hadi gelin Paderborn'a gidelim. Oldukça formda bir Paderborn var öncelikle. Bir verilere bakalım. Paderborn ikinci sırada 10 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik, bir mağlubiyetleri var. 17 gol atarken kalelerinde 9 gol gördüler. Türk cephesinin güncel durumuna baktığımızda ise 10 maçta 3 galibiyet, bir beraberlik, 6 mağlubiyetleri var. 16 gol atarken kalelerinde tam 28 gol gördüler. Biraz oyun planlarından bahsedeyim. Paderborn set oyununu seven bir takım. Özellikle forvette eski Dortmund'da Stefan Tigges'in hazırladığı pozisyonlarla e, diğer kanat oyuncularının Bilbia ve Baur'un gol yükünü aslında bölüştükleri bir takım. Yani aslında sadece pivot santraforundan değil, sağ açık ve sol açıklarından da gol beklentisi yaratabilen, gol katkısı alabilen bir takım. Paderborn aslında oyun planı da bunun üstüne kurulu. Biraz Fürth cephesine bakalım. Yani Fürth çok gol yiyor. Elversberg'den 6 gol yediler. Karlsruher'den 4 gol yediler. Son 2 maçta 10 gol yiyen bir Fürth var. Savunma hattının özellikle yavaşlığı ve hantallığı rakip forvetlere biraz daha gol zemini hazırlıyor. Baktığımız zaman stoper tandeminde Dahim ve Zegereis oynuyor. İkisi de 30, biri 30 yaşında, biri 33 yaşında, yani 30 yaş üstü. Bundesliga 2 için, özellikle bu kadar genç bir lig için biraz ağır kalan stoper tandemi var. Benim buradaki ana tercihim Paderborn'un 2 gol atarak kazanacağı yönünde. Yani 1 ve 1.5 üstü ideal. Bu maç özelinde bir player tercihim de var. Onu videonun sonundaki player tercihlerinde zaten konuşacağız ama yani burada Paderborn kendi sahasında bu kadar gol yiyen Fürth'e minimum 2 gol atacağını düşünüyorum. Biraz daha yüksek oran isteyenler için ev sahibi 2.5 üste ideal geliyor. Hadi gelin buradan Manchester City Bournemouth mücadelesine geçelim. Orada nelere bakacağız? Manchester City artık iyiden iyiye kendine geldi diyebiliriz. Öncelikle iki takımın da bir güncel durumlarına bakalım. City şu anda 8 maçta 5 galibiyet, bir beraberlik, 2 mağlubiyetleri var. 17 gol atarken kalelerinde 6 gol gördüler. 3. sıradalar. Bournemouth cephesine baktığımızda ise onlar da iyi bir sezon geçiriyor. 8 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik, bir mağlubiyetleri var. 14 gol atarken kalelerinde 11 gol gördüler. 15 puanla 5. sıradalar. City'yi inceleyelim biraz. City'ye baktığımız zaman 3 maçlık bir galibiyet serisi var. Arada da Arsenal beraberliği var. Büyük maçların tamamını hemen hemen kazandı City. Manchester United yendi, Arsenal'la berabere kaldı. Tottenham'a yenildiler ama özellikle Burnley galibiyeti ve Everton galibiyetleri kritikti. Çünkü Everton genel hatlarıyla City'ye ters gelen bir takım. Aslında onlar için büyük maç statüsünde geçebilecek bir mücadeleydi. Bir de Bournemouth cephesine bakalım. Onlar da oldukça formdalar. Baktığımız zaman Bournemouth toplamda 7 maçtır yenilmiyor. Wolverhampton'ı, yani sezon açılışında 4-2 Liverpool'u yenildikten sonrasında sırasıyla Wolverhampton, Tottenham, Brighton'ı yendiler. Daha sonrasında Newcastle ve Leeds'le berabere kalırken arada Fulham'ı 3-1 ile geçmeyi başardılar. Son maçta ise Crystal Palace'la 3-3 berabere kaldılar. Bournemouth açık oynayan bir takım ve gol bulabilen bir takım. Yani hem rakiplerine pozisyon veriyor hem de kendi rahat pozisyona giriyor. Bu maç üzerindeki benim ana tercihim 2.5 üst yönünde olacak. Maçın City tarafına 3-0 olabilir. Bournemouth açıldığı zaman dağılabilen bir takım. Ama ben burada gene de Bournemouth'un da gol atacağını düşünüyorum. Ana tercihim 2.5 üstü. Bournemouth'un da desteğiyle karşılıklı gol var ve 2.5 üstü combo halinde de denenebilir. Ama ana tercih bu maçta minimum 3 gol sesi duyacağımız yönünde olacak. Her gün saat 4'ten liste karşınızda oluruz. Kaçırmamak için abone olabilirsiniz diyelim ve haydi gelin derbimize gidelim. Orada neler konuşacağız? Sergen Yalçın ve Tedesco'lu derbide bakalım neler olacak. Türkiye'de hayatın duracağı derbi ateşini yakalım. Beşiktaş-Fenerbahçe mücadelesini konuşacağız. Öncelikle bir güncel duruma bakalım. Beşiktaş 9 maçta 5 galibiyet, bir beraberlik, 3 mağlubiyetleri var. 15 gol atarken kalelerinde 11 gol gördü Kartal. 6. sıradalar ve 16 puandalar. Fenerbahçe cephesine baktığımızda ise 9 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik, namağlup, mağlubiyetleri yok. 14 gol atarken kalesinde 6 gol gördü. 19 puanla şu anda 3. sıradalar. Şimdi öncelikle Beşiktaş cephesini biraz konuşmamız gerekiyor. Sergen Yalçın'ın gelişiyle beraber biraz daha ritim tutan bir Beşiktaş var diyebiliriz. Sadece içerideki Gençler Birliği
mücadelesi ki biz analiste değerlendirmiştik fakat orada başarısız olduk. Gençler Birliği mağlubiyeti biraz yara vermiş olsa da daha sonrasında Konya deplasmanında 2-0'la kazanmayı başardı. O maçı izledim. Konya aslında maça çok iyi başladı. Ama Beşiktaş yani Konya'nın orada kaçırdığı pozisyonların ardından 2 gol atarak maçı kazanmayı bildi diyebiliriz. Özellikle yeni transferlerin de takıma uyumu bence olumlu etki yarattı. Yani Vasnas Çerni izliyoruz. Orada tam bir Süper Lig topçusu. Baktığımız zaman Beşiktaş'ın hücum varyasyonlarına direkt olarak hareket getirdi. Biraz da Rafa Silva'yı da aslında hani futbol iyi oyuncularla oynanır mantığında Rafa Silva'yı da biraz tetikledi. Rafa Silva biraz durgun başlamıştı çünkü lige. Baktığımız zaman Beşiktaş'taki durum şu anda bu şekilde. Fenerbahçe cephesinde ise işler iyi gidiyor diyebiliriz. Özellikle UEFA Avrupa Ligi'nde Stuttgart'a karşı alınan galibiyet onları biraz daha motive etti. Şu anda orada Zagreb'e 3-1 mağlup olduktan sonrasında Nice'ı ve Stuttgart'ı 2-1 ve 1-0'lık skorlarla geçmeyi başardı. Şimdi derbiler her zaman kritiktir. Özellikle Sergen Yalçın ve Tedesco. Tedesco da yeni bir hoca, Sergen de yeni bir hoca. Tabii ki önceki dönemi var Beşiktaş'ta ama şu an bu döneme bakmamız gerekiyor. Burada derbilerde kazanan hocalar her zaman bir tık öne çıkacaktır. O yüzden ikisinin de isteyeceği bir derbi olacağını düşünüyorum ben. Benim derbi özelindeki ana tercihim iki tarafında savunmalara baktığımız zaman iki tarafında karşılıklı olarak birbirinin ağlarını sarsacağı yönünde olacak. Karşılıklı gol var derbi için idealimdir. 2-1 yani bir tarafı 2-1 3-1'i var mı veya 2-2'si var mı maçın? Bence çok yok. Bu maç özelinde benim düşündüğüm skor 1-1 beraberlik olacak. O yüzden karşılıklı gol var. Benim idealim 2.5 üstünü de önermiyorum. Yani combo bu maç özelinde önermiyorum açıkçası. Hadi gelin şimdi bir de canlı tahtamız ve player tercihlerimize bakalım. Pazar günü neleri değerlendireceğiz? Canlı tahtamıza baktığımızda Barcelona Elche'de Barcelona'nın ilk yarı golünü değerlendireceğiz. Onu takip edeceğiz. Fiorentina Lecce'de Fiorentina artık bir çıkış yapması gerekiyor. Daha galibiyetleri yok. Bu maç bence doğru maç. Fiorentina'nın golünü takip edeceğim. Lille Angers ise Lille'in ilk yarı golünü takip edeceğim. Angers hiçbir şey oynamıyor. Burada Lille'in rahat bir maç çıkartacağını düşünüyorum. Player tercihine baktığımızda ise Manchester City mücadelesinde Haaland'ın golünü bekliyorum. Paderborn'da ise Bilbijan'ın golünü bekliyorum. Yani Bilbija çok formda şu anda. Hatta asisti de Tiges'in yapmasını bekliyorum. Biraz fantezi bahis olabilir ama Bilbijan'ın golü kıymetli geliyor bana. Her gün saat 4'te analizle karşınızda oluyoruz. Telegram'ımızda çok aktifiz. Oraya da gelmenizi bekliyoruz. Kaçırmamak için kanalımıza abone olabilirsiniz. Yarın saat 4'te buluşana kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.